Hepinize merhabalar. Şimdi Smolenskaya metro durağında indim ve Herzen Müzesi'ne geldim. Burası Rus yazar ve filozof Alexander Herzen'in çalışmalarına adanan müzedir. Bu müzede video çekmeme izin veren Yulia Zaharova hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Şimdi müzeye girdik. Müzeye giriş ücreti 300 ruble. Burada Herzen'in ve onun karısının soy ağacını görüyorsunuz. Burada müzenin programını görüyorsunuz. Karekod müzenin Telegram adresi. Şimdi burada sanatçının portresini görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz portreyi sanatçının kızı çizmiş. Burada da sanatçının anne ve babasını görüyorsunuz. Sanatçının annesinin, babasının fotoğrafları var. Aynı zamanda burada kullandığı malzemeler de var. Bu görmüş olduğunuz kitap da sanatçının bizzat kendisinin yazmış olduğu bir kitap. Şimdi burada sanatçının tarih odasını görüyorsunuz. Tam bu orta kısımda gördüğünüz portre Mareşal Mihail Kutuzov'a ait. Burası da 1812 yılında Fransa ile yapılan 1812 Vatanseverlik Savaşı'nı anlatan bir portre. Az önce size gösterdiğim portrelerin hemen altında size göstermek istediğim 3 tane karikatür var. Sanatçı bu karikatürlerde Napolyon'u çizmiş. Birincisi bu. İkincisi bu. Ve üçüncüsü de burada. Burada da 1812 yılında Moskova'daki büyük yangını görüyorsunuz. Şimdi buradaki tabloda da Borodino Savaşı'nı görüyorsunuz. Borodino Savaşı Mareşal Mihail Kutuzov'un Napolyon'u yendiği savaştır. Az önce size gösterdiğim Borodino Savaşı tablosunun hemen üstünde Napolyon'un Fransa'ya geri dönüşünü görüyorsunuz. Burası Paris. Bu da şu anlama geliyor. Savaşı Rusya kazandı, Fransa kaybetti. Şimdi burada da 1825 yılında gerçekleşen Aralıkçı isyanını görüyorsunuz. Peki nedir bu isyan? Hemen size bunu da anlatayım. Bu isyan üst düzey kişiler tarafından çıkarılan bir isyan ve dönemin kuralları değiştirilmek istenildi. Bu isyanı çıkaran kişiler arasında üst düzey bürokratlar, yazarlar gibi insanlar var. Peki bu insanlara daha sonra ne olduğunu da size söyleyeyim. Hepsi ağır çalıştırılma cezasına çarptırıldı. Şimdi burada size göstereceğim 2 tane tabloda az önce size bahsettiğim isyancıların Sibirya'ya sürgününü görüyorsunuz. Bu isyancılar arasında yazarların da olduğunu söylemiştim. Burada Ryleev'in kitabını görüyorsunuz. Kendisi az önce size bahsettiğim isyana katılan kişilerdendir ve kendisi idam edildi. Onunla beraber 5 kişi daha idam edildi. Şimdi burada sanatçının kütüphanesini görüyorsunuz. Her bir rafta farklı yazarlara ait kitaplar var. Örneğin bu raf komple bir tane yazara ait. Diğer raf başka bir yazara ait. Ama burada size göstermek istediğim en önemli şey 3. raf. 3. rafta ünlü yazar Pushkin'i görüyorsunuz. Yani sanatçı Pushkin'i ve onun yazdığı eserleri okudu. Bu kütüphanenin hemen karşısında Mareşal Mihail Kutuzov'un büstü var. Şimdi burada da sanatçının öğrenci olduğu yıllara ait bir oda görüyorsunuz. Bu portrede sanatçının 20 yaşındaki halini ve onun komşusunu görüyorsunuz. Burada da sanatçının karısının gençliğini görüyorsunuz. Tam buradaki tabloda da sanatçının
okumuş olduğu üniversiteyi görüyorsunuz. Moskova Üniversitesi. Moskova Üniversitesi'nde sanatçının anıtı da bulunmakta. Şimdi burada da sanatçının beraber öğrenim gördüğü kişiler var. Bunlardan en ünlüsü şu an görmüş olduğunuz yazar Turgenev. Hemen yan tarafında şair Lermontov var. Yan tarafında Belinsky var. En solda da Ogarev var. Şimdi burada sanatçı Herzen'in ve onun karısının birbirine yazmış olduğu mektupları görüyorsunuz. Şimdi sanatçının hayatını anlatan bir odaya geldik. Burada görmüş olduğunuz portrede Viatka isimli bir şehri görüyorsunuz. Sanatçı burada 2 yıl yaşadı. Viatka'nın günümüzdeki adı Kirov. Burada sanatçının portresini görüyorsunuz. Sanatçının Vladimir şehrinde yaşadığı günleri anlatan bir portre. Burada da Novgorod şehrini görüyorsunuz. Sanatçı burada 1 yıl hapis yattı. Sanatçı Vladimir şehrine geldiğinde onun oğlu oldu. Az önce size göstermiş olduğum portrelerin hemen alt kısmında size göstermek istediğim önemli bir şey var. Bu görmüş olduğunuz portre sanatçıya karısı tarafından hediye edildi. Diğer eserleri de göstermek istiyorum. Burada da sanatçı ailesiyle beraber Moskova'ya geldiğinde yaşadığı odayı görüyorsunuz. Şimdi burada da sanatçının çalışma odasını görüyoruz. Burada sanatçının babasının portresi var. Burada da sanatçının karısının portresi var. Bu arada saat çok ilginçmiş. Yakından göstermek istiyorum. Sizlere sanatçının çalışma odasında bulunan aydınlatmayı da göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık bir tasarımı var. Şimdi burada da sanatçının misafir odasını görüyoruz. Misafir odasında da onun ailesinin portreleri var. Sağ tarafta görmüş olduğunuz portre babasına ait. Solda görmüş olduğunuz portre sanatçının halası. Burada görmüş olduğunuz portre de sanatçının kayınpederi. Burada sanatçının kuzenini görüyorsunuz. Burada sanatçının Moskova'ya geldikten sonra eserlerini yazmaya başladığı odayı görüyorsunuz. Burada Kim Suçlu adlı eseri var. Burada da ünlü yazar Gogol'ü görüyorsunuz. Odadaki diğer eserleri de göstermek istiyorum.
Şimdi burada da sanatçının ve onun arkadaşlarının yurt dışına çıkışını gösteren portreler var. Burada sanatçının arkadaşlarını görüyorsunuz. Burada sanatçının kullanmış olduğu saati görüyorsunuz. Saat hala çalışıyor. Burada da nadir bulunan bir feneri görüyorsunuz. Şimdi burada sanatçının yurt dışında yaşadığı günleri anlatan bir oda var. Sanatçı ile alakalı şöyle ilginç bir durum var. O dönemde Rusya bu sanatçıyı istenmeyen insan ilan edince sanatçı ülkesine geri dönemedi. Hemen sağ tarafta sanatçının Paris'te yaşadığı günleri görüyorsunuz. Burada da sanatçının İtalya'da yaşadığı günleri anlatan portreler ve eserler var. Şimdi burada da sanatçının İsviçre'de yaşadığı günleri anlatan portreler var. Sanatçı hayatının en trajik dönemlerini İsviçre'de yaşadı ve ailesinden 3 kişiyi kaybetti. Bu kaybettiği kişilerin arasında sanatçının karısı da var. Sanatçı İsviçre'de bu trajik olayları yaşayınca depresyona girdi ve Londra'ya yerleşti. Londra'da arkadaşı Kolokol'un yanına gitti ve orada gazeteciliğe başladı. Burada sanatçının kitap dükkanını görüyorsunuz. Sanatçı bu kitapları Londra'da satmaya başladı. Burada da sanatçının büstünü görüyorsunuz. Masanın üzerinde duran eserleri daha da yakından göstereceğim şimdi. Şimdi burada da sanatçının aile portrelerini görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz mavi kitap sanatçının eşi öldükten sonra eşine ithafen yazmış olduğu kitap. Burada sanatçının bir portrede 2 tane resmini görüyorsunuz. Az önce size göstermiş olduğum portrenin hemen altında da bir anarşist olan Bakunin'in portresi var. Şimdi burada da sanatçının ailesine ait portreler var. Şimdi kim olduğunu tek tek tanıtacağım. Bu sanatçının kendisi. Burada görmüş olduğunuz kişi ise sanatçının oğlu ve gelini. Burada sanatçının ikinci karısı var. Hemen burada da sanatçının kızı ve onun damadı var. Burada da sanatçının kızı var. Az önce size göstermiş olduğum tüm portreleri sanatçının kızı resmetti. Bu size burada göstereceğim son vitrin. Burada sanatçının portresini görüyorsunuz. Sanatçının kızı çizmiş. Sanatçı 1867 yılında hayatını kaybetti. Burada yine sanatçının portresini görüyorsunuz. Portrenin hemen sağ tarafında Fransa'nın Nice şehrinde sanatçının anıtını görüyorsunuz. Şimdi burada da müzenin kültür etkinliklerini düzenlediği salonu görüyorsunuz. Arka tarafında bir tane kütüphane var. Bu kütüphanede Herzen'in çeşitli dillere çevrilen kitapları var. Burada sanatçının mesela İtalyanca'ya çevrilen bir kitabını görüyorsunuz. Hemen yan tarafta Çince'ye çevrilen bir kitabı var. Burada da Japonca'ya çevrilen bir kitabı var. Sanatçının kitabı birçok çeşitli dile çevrildi. Şimdi burada müzenin bahçesini görüyorsunuz. Sanatçının yaşadığı ev aslında çok büyük bir arazideydi. Şimdi tam karşıda sanatçının babasının yaşadığı ev var. Burası sanatçının babasının yaşamış olduğu ev.